Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından ülkemizin ve milletimizin bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle hepimizin de kurallara uyması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii tedbiren dışarıya çıkamadığımız bu günlerde kullandığım ekipmanlarla ilgili ben de size bir video hazırlamak istedim. Epeyden beri arkadaşlar soruyorlar. Bu çekimlerde kullandığın drone nedir, özelliği nedir vesaire bu gibi konularda. Bu nedenle evden çıkamadığımız bu günlerde herkese sağlık dileyerek ben de müsaadenizle şu drone ile ilgili bilgileri biraz vermek istiyorum. Bu videoyu aynı zamanda bir kutu açılış videosu gibi yaptım ki bazı arkadaşlar belki bu şekilde görmek isteyebilirler. Arkadaşlar geçen sene uzun araştırmalardan sonra DJI'nin Mavic 2 zoom modelini ben almayı uygun gördüm. Bu cihazlar çok alanda kullanılıyor. Ben ekseri hobi amaçlı kullanıyorum ama sensörleri çok iyi olduğundan ben de alırken bu modeli almayı tercih ettim. Şimdi öncelikle şu kutuyu ben size göstermek istiyorum. Bu drone'un kendisinin olduğu kutudur arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içerisinde tabii drone'un kendisi, işte kullandığımız kumandası ve diğer aksesuarları tabii söz konusu. Bunlar da nedir bakacak olursak, işte içinden çıkan kablolar, bazı küçük adaptörler, veri aktarım kabloları, çeşitli modelde telefonlar için yine bağlantı kabloları. Cihazı tabii şarj etmek gerekiyor. Bunun için adaptörü ve gene kablosu. Son olarak da şöyle bir değişik bir tabii tasarım yapmışlar. Bu yedek pervaneleri 3-4 tane de tabii ki kendinin orijinal pervanesi var. Kutunun içerisinden yani ikili yedek pervane çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki kitapçıklar vesaire. Bunlara da bir göz atmak gerekir. Bu arkadaşlar combo modeli olduğu için alırken ben böyle tercih etmiştim. İlk baştan bu şekilde alınca tabii biraz daha tasarruflu oluyor. Hem arkadaşlar çantası şu. Ben uzun süredir kullanıyorum. Hatta sadece bu çantayı kullanıyorum. Yani çok da memnunum. Çok az bir yer kaplıyor. Kumaşı yani su geçirmez özellikte olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağlantı yerleri fermuar dahi kapatılmış vaziyette. Şöyle içerisini açacak olursak tabii sırtta taşımak için bir yedek pilleri ki belki en önemli kısmı bu. Şöyle bir adaptörü, bahsettiğim parça bu. Bunu göstereceğim birazdan. Araç şarj kiti. Böyle bir araç şarj kiti var. Evet. Ve bir de bahsetmiştim. Bataryaları 3 veya 4 batarya aynı anda şarj edebilmek için bir adaptör diyelim buna. En son kalan şu şekilde de yedek şuradan çıktı. Şu şekilde de yedek pervaneleri combo kit'te mevcut arkadaşlar. Neden bu kadar çok pervane? Çünkü pervaneler çok kırılıyor. Ben şimdiye kadar hiç kırmadım ama dikkat etmek gerekiyor. Çantaya gelecek olursak çantanın
Şöyle şurasına küçük bir gözü var. Göze de genel arkadaşlar pervane, yedek pervaneyi koyuyorlar. Ben de o şekilde yapıyorum. İçerisinde şu gözlere yani bataryaları koyuyoruz. Onu gösteririm birazdan. Şuraya da drone'un kendisi giriyor. Şurada da yanında da 2 tane genişleyebilen bezden gözü var. Bunlar da gayet kullanışlı oluyor. Şu an drone'u 2 parçada göstermek gerekirse sağ taraftaki şu bölüm combo kitinin parçaları. Sol taraftaki ise drone'u sadece kendisini alsaydık içinden Evet arkadaşlar, drone'un parçalarını yakından görmek gerekirse 4 pervanemizin 2 tanesi farklı, ikisi farklı. İkisinin üzerinde gördüğünüz gibi halka var. Beyaz renkli. Diğerlerinde bu halka yok. Çünkü drone'da bunların takıldığı yerler birbirinden farklı. 2 tanesi zaten söylemiştik yedek olduğunu. Farklı model telefonlara göre kumanda adaptörleri. Kumandanın joystickleri, bunlar yedek. Veri aktarma kablosu, şarj adaptörü ve bunun parçası ve kumandanın kendisi. Şimdi kumandada şöyle bir güzel bir özellik var. Onu aktarmak istiyorum. Kumandanın joystickleri böyle içerisine saklanmış vaziyette. Çıkartıp böyle bu şekilde buraya takıyoruz. Yani bu taşırken çok önemli bir özellik. Yoksa çantaya sığmıyor eğer bunlar üzerinde çıkmamış olsa. Şu şekilde antenlerini açıyoruz. Şu araya telefon veya tablet şöyle biraz daha şöyle geniş yapıp da yerleştirebiliyoruz veya tablet için ayrıca adaptörler oluyor. Şarj adaptöründeki güzel bir özellik ise bu kısmından pilleri direkt takarak şarj etmekle beraber kumandaya takılan şarj kablosu ise şu şekilde içerisine adamlar bunu gömülü yapmışlar. Combo kitinde ise gösterebileceğim arkadaşlar bu batarya yuvasına piller şu şekilde oturuyor. Yani 3 ve 4'te bu tarafa. Bu da herhangi bir ihtiyaç anında bataryalarınız eğer tam doluysa veyahut da içerisinde en azından şarjı varsa bunu bu şekilde buraya taktığınız zaman size bildiğiniz power bank. Bunu çok amaçlı telefon şarj etmeye dahi kullanabilirsiniz. Şu parça ise aktarmıştım. Araçta giderken bir noktadan bir noktaya başka çekim yapmak icap edebilir. O zaman tabii şarj yeri nerede bulacaksınız? Hemen aracın çakmak girişine taktığınız zaman yaklaşık 1 saate bataryanız tamam. Ama tabii tek tek bu şarj etme imkanı var. Bu parçayı arabada kullandığınız zaman sarsıntıdan yerinden çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun pile böyle direkt oturtmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, sıra geldi drone'umuzun kendini tanımaya. Açarak bakmak istersek. Gimbal'ın muhafazası ise şu şekilde arkadaşlar. Kamera ile ilgili özellikler biraz işin fotoğrafçılık kısmına girerken uçurma ile ilgili özellikler ise tamamen pilotun veya operatörün kendisiyle ilgili bilmesi gereken ve eğitimini alması gereken hususlar. Şunlar gördüğünüz üzere sensörler. Önde 2 tane. Arkasında var. Yanlarda var birer tane. Üzerinde var. Yine altında sensörleri var. Ve Mavic 2'lerde arkadaşlar bir de ledli bir ışığımız var altında. Bu inişlerde kolaylık sağlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu pervaneleri monte etmeye. Montaj kolay. Şu pervanelerin 2 tanesini de daha önce söylemiştim.
beyaz halka var. Bu beyaz halkaları şöyle şu şekilde bastırıyoruz ve alttaki rotoru çeviriyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde şu an drone'umuz uçmaya hazır. Evet arkadaşlar, kumandasını zaten daha önce göstermiştik. Joystick düğmeleri, bir çoklu düğme, bir kumandadan kapatma düğmesi. Şurada bir Return to Home düğmesi var. Açma kapatma düğmesi. Şuradaki arkadaşlar fotoğraf çekim için kullanıyoruz. Bunu kamera çekim için kullanıyoruz. Şurada gene iki tane butonumuz var. Bunu uygulamada belki anlatmak daha doğru. Bir de şunlara görev atayabileceğiniz iki de düğme burada var. Görüyorsunuz böyle DJI'nin bir DJI Go diye uygulaması var. Bu tabi telefonda yüklenmiş olması gerekiyor. Bunu böyle buradan da kumandamızı açıyoruz. Bu şekilde bunlar birbiriyle bağlantı kurarken bir yandan da drone açmak gerekiyor. O da şöyle açılıyor. Bir kısa dokunuyoruz. Bir de evet. Ben de epeydir uçurmuyordum drone'u. Bir update çıktı ama bu update'lere pek yapılması tavsiye edilmiyor. Çünkü sürekli kısıtlama geldiği için şuradan ignore diyelim. Şuradan da cancel diyelim. Go Fly dediğimiz zaman böyle bir menü karşımıza çıkıyor. Drone'umuz şu an uçmaya hazır. Tabii kapalı ortamlarda bunu uçurulması çok tavsiye edilmiyor. Ekranda uyarı işaretleri ve bazı yazılar çıkıyor. Tabii bunları anlamak gerekiyor. Bunlar İngilizce ama biraz çalışmakla mutlaka anlaşılır. Şöyle basitçe göstermek gerekirse şu şekilde yaptığımız zaman çapraz bir şekilde gördüğünüz gibi pervaneler çalışır ve şu an arkadaşlar 192 çarpı 10 rotate per minute, yani 1920 devir dakikayla şu an kanatçıklar dönüyor. Yani bu ciddi bir hızdır aslında. Elinize çarpması durumunda ciddi zarar verir. Aşağı yukarıya doğru kaldırabiliriz. Şu arkadaki butonla yapıyorum bu arada onu. Şurada biraz bize şuradaki buton arkadaşlar sağ tarafta cihazımız zoom olduğu için zoom özelliğini aktive ediyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar cihazın parçalarını, kurulumunu, kumandayla telefonun birbiriyle bağlantı özelliklerini gösterdik. Bundan sonraki özellikler tamamen pilotaj konusuyla ilgilidir. Bunları da açık havada beraber izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu sesi duymanızı istiyorum.
şu an pilimiz azaldığı için cihazı indirmek durumunda kalıyorum. Evet, bu şekilde.